18 Kasım 1978 günü Guyana toprakları üzerine kurulmuş Jamestown kasabasında yaşanan People's Temple yani Halkın Tapınağı tarikatına mensup 900'den fazla kişi tarikat lideri Jim Jonas'ın vaazı üzerine siyanür içerek intihar etti. İntihar etmek istemeyen üyeler silahla vurularak öldürüldü. Gelin bu toplu intihar tarikatının detaylarına hep birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir ürpertici hikaye başlıyor. Tarikatın temelleri Jim Jonas tarafından atıldı. Her şey 1951'de Jim Jonas'ın Indiana Komünist Partisi'nin toplantısına katılmasıyla başladı. Bu toplantıların ardından Jim Jonas, partilerin halkı yanlış yönlendirdiğine ve komünizme karşı doldurulduğuna ikna oldu ve gerçek Marksizmi insanlara yaymak amacıyla kiliseye sızmaya karar verdi. Kiliseye topladığı yardımlar ve verdiği vaazlar kısa süre içerisinde pek çok kişinin güvenini kazandı. Jim Jonas işe ilk olarak kilise hayrına kapı kapı dolaşıp evcil maymun satarak başladı. Irkçılık karşıtı humanist tutumu ve sevecenliğiyle özellikle toplumdan dışlanmış Afrika kökenli ve inançlı insanların güvenini kazandı. Zaman zaman kilisede vaazlar verdi ve insanları bazı mucizeler olduğunu inandırdı. Rivayetlere göre bazı vaazı sırasında tekerlekli sandalyeye mahkum bir kadını iyileştirmiş, kanser hastası birkaç kişinin de tümörünü çıkarmıştı. Elbette bunlar müritlerini etkilemek için yaptığı şovlardan başka bir şey değildi. Zira hiç kimse tekerlekli sandalyedeki kadının Jim Jonas'ın gösterisi için önceden anlaştığı sekreteri çıkardığını iddia ettiğinde tümörlerin de tavuk ciğeri olduğunu bilmiyordu. Çaresiz insanların zayıflıklarından faydalanan Jim Jonas üyelerine adeta beyinlerini yıkıyordu. İnsanlar tüm var varlıklarını satıp kiliseye bağışladılar. Her geçen gün kiliseye Jim Jonas'ı dinlemeye gelen kişilerin sayısı artıyor ve insanlar tüm birikimleri ve kazançlarını kiliseye bağışlıyordu. Ve nihayetinde 1955'te The People's Temple tarikatı kuruldu. Tarikatın kurulmasıyla birlikte toplantılar kapalı olarak sadece müritler özel yapılmaya başlandı. Bu kapalı toplantılara tarikat dışarısından kimse alınmıyor ve içeride neler olduğunu kimse bilmiyordu. Tarikat 1974'te Guyana'da ormanlık bir araziye taşındı. İnsanların tarikata yönelik merakı medyanın da ilgisini çekmeye başladı. Medyadan ve modern hayattan kaçmak isteyen tarikat Guyana'nın ormanlık bir bölgesine taşındı ve bölgeye Jonestown adı verildi. Varını yoğunu satıp tarikata başlayan müritleri Jonestown'a yerleştiler. Üyeler arasında iş bölümü yapılarak herkes bungalovların inşasında, tarım alanında, çiftlik hayvanlarının bakımında veya gündelik işlerde görevlerini aldı. Kasabanın her yanında Jim Jonas'ın telkinlerini ve emirlerini iletmek üzere hoparlörler yerleştirildi. Böylece Jim Jonas kendi tabiriyle sosyalist cennetini kurmuş oldu. Jonestown'da modern yaşamda teknolojiden ve diğer insanlardan uzak bir tecrit hayatı sürüyordu. Dünyanın geri kalanıyla iletişimi tamamen komaran Jonestown'daki sessizlik, tarikat üyelerinin ileri gelenlerinden bazılarının yakınlarının yaşadığı Kuzey Kaliforniya'nın bir inceleme heyeti gönderme kararıyla bozuldu. Kongre üyeleri Leon Ryan ve ekibi 17 Kasım 1978'de Jonestown'a gitmek üzere yola çıktılar. Tarikat üyeleri evlerine dönmek istiyordu. Leo Ryan ve ekibi Jonestown'a ulaştıklarında tarikat üyelerinden 15 kişi onlarla birlikte geri dönmek istediklerini söylediler. Jim Jonas buna sert bir şekilde karşı çıktı ve ayrılmak isteyenleri ölümle tehdit etti. Böylece telkinler, yalandan mucizeler ve göz boyalamalarla kandırılmış insanların bir kısmı uyanışa geçti. Ertesi gün ekip 15 kişiyle birlikte uçağın bulunduğu havaalanına doğru hareket ederken silahlı tarikat üyelerinin saldırısına uğradılar. Leo Ryan ve 4 mürit hayatını kaybetti. Toplu intihar çok önceden planlanmıştı. Bir akşam siyanürle kokteyller hazırlandı. Kasabadan ayrılmak isteyen üyelerin yanı sıra tarikatın ayrılmanın çok büyük bir hata olduğunu düşünenler de vardı. Nitekim 18 Kasım 1978 akşamı Jim Jonas tüm müritlerini etrafına toplayıp önceden hazırlattığı siyanürlü içecekleri içmelerini söylediğinde hiç düşünmeden zehri yudumlayanlar olacaktı. Ölümden korkmayın. Jim Jonas son vaazında müritlerine çocuklarına siyanür enjekte ettikten sonra zehirli içecekleri içmelerini emrederken şu ifadeleri sarf ediyordu. Evlatlarım, ölümde büyük bir şeref vardır. Bu ölecek olan herkes için büyük bir gösteri. Ölümden korkmayın. Ölüm yalnızca farklı bir boyuta adım atmak gibidir. Hristiyanlık gereği intihar etmenin günah olduğunu düşünen bazı grup üyeleri bunun yanlışlığını dile getirdi. Bunun üzerine Jim Jonas, biz intihar etmiyoruz. Biz insanlık dışı dünya şartlarını devrimci bir protesto ile kınıyoruz dedi. Yüzlerce mürit hiç tereddüt etmeden önce çocuklarını sonra kendilerini öldürdü. Kaçma teşebbüsünde bulunanlar ya diğer üyelerce intihara zorlandı ya da ateşli silahlarla vurularak öldürüldüler. 19 Kasım sabahı helikopterle olay yerine gelen basın ekibi tüm bu olaylardan bir haberde. Kasabanın dört bir yanına dağılmış 250'ye yakın çocuk 900'den fazla cesedi görünce şok oldular.
Büyük bir kısmı zehirlenmiş, geri kalanına vurulmuştu. Kısa sürede olay yerine gelen inceleme ekipleri siyanürlü içeceklerin ve enjektörlerin hazırlandığı bölüme ulaştı. Cesetler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda çoğunun ölüm nedeninin siyanür zehirlenmesi olduğu tespit edildi. Kalanların ise ateşli silah yaralanması sonucu öldüğü belirlendi. Jim Jones ise kendi silahıyla başına ateş ederek intihar etmişti. İstatistikler sonucunda katliamda hayatını kaybeden müritlerin %68'inin siyahi olduğu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre tarikat içinde ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalmış, toplumdan soyutlanmış kişiler hedef seçilmişti. Bölgede yapılan araştırma sonucu 870 pasaport ele geçirildi. Katliamda 900'den fazla kişinin öldürülmüş olduğu hesaba katıldığında 40 kadar bebeğin Johnstown'da dünyaya geldiği tespit edildi. Evlerde yapılan aramalar sonucunda tarikat üyelerine ait pek çok günlük ve intihar notu da bulundu. Yazılanlara göre üyeler Leo Ryan'ı öldürdükten sonra intihara zorlanmış ve eğer intihar etmezlerse askerler tarafından öldüreceklerine inandırılmışlardı. Tarikat üyelerinden bazıları katliamdan kurtarmayı başarmıştı. Kurtulanlardan 79 yaşındaki işitme engelli Gary Davis, intihar anonslarının yapıldığını duymadığı için olayların habersiz kulübesinde uyuyordu. Her şey bittiğinde uyanmış, olanlara anlam verememiş ve kaçmıştı. Stanley Clayton ise kasaba sınırındaki silahlı güvenliği atlatmayı başararak ormana kaçmış ve böylece katliamdan kurtulmuştu. Yakın tarihin en büyük kitlesel intiharı 2006 yılındaki Johnstown katliamı People's Temple adıyla belgesel dahi olmuştur. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından FBI, Jim Jones'un son vaazının ses kaydını internete yüklemiştir. Özellikle kaydın sonlarına doğru ağlayan çocukların ve bağıran insanların sesi çok net duyulmaktadır. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.